Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Bugün kitap kılıfı yapıyoruz. Hem de elimizde, evimizde olan iplerle. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Videonun içerisinde ne kadar santim öreceğimizi detaylı bir şekilde anlattım. Hep beraber çok tatlı bir kitap kılıfı yapmış olacağız. Bakın şu şekilde gözüküyor. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle kitabımızı etrafını saracak kadar uzunlukta bir zincir kordon yapmış olduk. Tatlı da bir düğme iliştirdik. Evinizde muhtemelen fazladan bir düğme vardır. Zarf şeklinde motifimizi katladıktan sonra diktik ve ortaya bu görünüm çıkmış oldu. Bu videoda aynı zamanda yeni bir motif çalışması da yapmış oluyoruz. Tığ işi ajur örgü öreceğiz. Hem yapımı kolay hem de değişik modellerde motif arayan arkadaşlarım varsa işte bu tam size göre. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoda beğenmeyi unutmayın. En baştan söyleyelim. Hatta aşağıya tatlı bir yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlerden gelebilecek en güzel tatlı yorumlar benim motivemi daha çok arttırıyor ve burada daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Eğer hazırsanız ve iştahınız da kabardıysa hadi hemen yapımına geçelim. İplerimden bahsedecek olursam dilediğiniz ipleri yapabilirsiniz. Ben burada bakın şöyle pamuklu koton içerikli bir ip kullandım ve bunu 3.25 numarayla öreceğim. Modelin mantığı çok basit. Hanım dilendi, bey beğendi. Mantığında ilerliyor. Sadece şu şekilde bakın ben sizin için daha önceden hazırladım. Bu motifi yapacağız bugün. Bundan hazırlayacağız. Ben sadece şöyle ilk 4 sırada burada beraber örerek bu kısmını göstereceğim. Dilediğiniz kadar uzatabileceğiniz forma siz getirebilirsiniz. Şimdi hanım dilendi, bey beğendi. Bakın tekniğiyle hatta bunu başlamış olacağız, öreceğiz. Fakat aralarda geçişler olduğu için modelimiz ajurlu bir örgüymüş gibi duracak. Bundan koton iplerle şöyle 5'e 5 yaptığınızda harika motifler de elde edebilirsiniz. Hem yeni bir motif modeli hem de çok güzel bir kitap kılıfı olacağı için bu modeli sizler için hazırladım. Bugün de bunu göstereceğim. Şimdi 3.25 numara tığ kullanıyorum. Bakın göstereyim size de. Elinize uygun olan tığ modelini seçmenizde fayda var. İstediğiniz ipi ve istediğiniz tığ numarasını kullanabilirsiniz. Mantığımız hanım dilendi bey beğendi olacağı için sihirli halkamızı ilk önce şu şekilde bakın hemen hazırlıyorum. Sihirli halkamı bu şekilde hazırladım. Bir tane sıkılama zincirimi hemen çekiyorum. Bakın bu ipin üzerine öreceğiz. İkinci zincirimi de çektim. Üzerine ipimi alıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ilk grup için. 2 zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Elinizi çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek yapmayın. Elinizin ayarı orta ayarda olsun arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın şu uçtaki ipimi birazcık çekerek ara boşluğumuzu biraz toparladım, kapattım. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve bu şekilde 4 tane üçlü ikili trabzan yapıyoruz ve ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Sadece aralarda 2 zincir, diğer hiçbir yerde örgümüzün fazla zincir kullanmayacağız. Son olarak 3. grubumu da yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum 2 zincirle yukarıya çıkmıştık ya bakın hemen onun şu tepe noktasına batıp ipimi kaydırarak ilk motifimi oluşturdum. Hemen ipimi şu şekilde uç kısımdakini çekiyorum ve arayı bakın kapattım. Ara kısmı ne kadar kapalı olursa o kadar iyi olur. Hemen ipimi ilk sıradayken daha şöyle şu şekilde bir tane buraya kilitledim. Daha sonra örerken ipimizi zaten içine yediririz. Hemen kesmiyoruz. Buradaki ipimi de zincir çekerek kapatmıyorum. Daha önceki videolarımda da zaten görmüş olabilirsiniz bunu. Bu şekilde içinden geçirdim ve ipimi çekiyorum. Daha muntazam bir kapatma tekniği olmuş oluyor. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Hemen çevirdim tığımı, bir tane kilit zincirimi hazırlıyorum. Örgümün herhangi bir yerinden giriyorum. İkinci sırada da hiçbir şey yok. Üçüncü sıradan itibaren model kurulumumuz oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi üzerine ipimi aldım. Burada arttırma yapıyoruz. Aynı köşe noktasının içine bu sefer ikili bir grup yapmış olacağız. İlk üçlü ikili trabzanımı bakın bu şekilde yaptım.
2 zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Aynı yerin içerisine önce ikisini birlikte, daha sonra ikisini birlikte yaparak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yaptık. Bakın aynı grubun içerisine üçlü ikili trabzanlardan aralarda zincir çekmeden hemen kutucuklarımızı doldurduk. Tekrardan hemen ilk ördüğüm zincir tepesinin içinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırdım. İpimi biraz uzattıktan sonra motifimi ipimin içerisinden geçiriyorum ve sıkılıyorum. Bu kadar basit. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Yapımı çok kolay diye söylemiştim. Hemen hızlıca yapabileceğiniz bir model. Hem de hediye edebilirsiniz. Hatta bunlardan küçük kazançlar da elde edebilirsiniz. Tekrardan yeni bir ipim için şu şekilde zincirimi çektim. Üzerine ipimi alıyorum. Köşe noktasından başlıyoruz. Bakın bu sıradan itibaren artık 3. sıradan itibaren artık bu araları da dolduracağımız için model kurulumu 3. sırada başlamış oluyor. Önce köşemizi yapıyoruz. Bu köşenin içerisine bir önceki sıradaki gibi üçlü ikili trabzan yapıyorum. Bir grup. Bu şekilde 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yerin içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bakın. Şimdi modelimiz burada başlamış oluyor. Üzerine ipimi aldım. Zincir çekmiyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi aldım. Bir önceki sırada bakın bir önceki sırada 3 tane ikili trabzanımız vardı ya, ikinci trabzanımıza yani ortadaki trabzanımızın tam ortasına batıyorum. Bakın bu şekilde battım. İpimi uzatıyorum. Buradaki zincir kasmayacak şekilde buraya ikili trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Şimdi normal boşluğun içerisine tekrardan ikili trabzan yaptım. Ortadaki trabzanımızı bir alt sıradaki trabzan noktasının tam ortasına batırıyoruz. Zincir tepesine. Bu şekilde modelimizi hazırlamış oluyoruz. Şimdi köşe noktamıza geldik. Köşe noktamızda da tekrardan aynı şekilde 2 zincirle burayı arttırma yapmış oluyoruz. Tekrardan orta kısmı göstereceğim ve bir üst sırada modelimiz zaten daha çok belli olacak. Bakın şu ipimizi de hemen şöyle bir tur gizleyeceğiz. Tekrardan orta kısma geldim. Üzerine ipimi aldım. Önce bir tane normal bir şekilde bu yuvanın içerisine bir trabzan yapıyorum ikili. Üzerine ipimi aldım. Şimdi tekrardan bir önceki sıradaki trabzanımın tam ortasına ikinci trabzanıma batıyorum. Bakın ipimi geçirdim. Uzatıyorum. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Burayı çok fazla kastırmıyoruz arkadaşlar. Yoksa burası daha sonraki sıralarda birazcık etrafına toplama yapar. Bu da hoş bir görünüm sağlamaz. Tekrardan bakın bu şekilde çok tatlı bir motif oldu. Şimdi modelimizin görmüş olduğunuz gibi 4. sırasına bakın, önü arkası tertemiz. 4. sırasında daha detaylı bir şekilde gösteriyorum ve hemen bu parçayı hazırlıyoruz. Tekrardan 3. sıramızı bakın bu şekilde yaptık. İpimi hemen uzatıyorum. Bir üst sıraya geçmek için ipimi burada sonlandıracağım. Kullandığım ipe takılmayalım arkadaşlar. İstediğiniz tüm marka ipleri kullanabilirsiniz. Ben burada pamuklu koton kullandım. Dilerseniz akrilik olabilir, dilerseniz koton olabilir, başka türlü hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi 4. sıramıza geçmek için zincir yapıyorum. Üzerine ipimi aldım ve hep köşe noktadan başlıyorum. Bu sırada gene üçlü ikili trabzanımı hazırlıyorum. Arada 2 zincir tekrardan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı bakın yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Zincir çekmiyoruz. Şimdi normal arttırmalar bakın bunlarda. Burada 1'di. Şimdi 2 oldu sağ ve solunda. Önce normal ikili trabzanımı yaptım. Üzerine ipimi aldım. Bir alt sıradaki üçlü trabzanımın ikincisine tam ortasına bakın bu şekilde batıyorum. Yumaktan gelen ipimi şu şekilde uzattım
Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrardan üzerine ipimi aldım. Bu sefer normal boşluğun içerisine yapıyorum ve bu şekilde hazırlamış oldum. Tekrar son bir defa yapalım hemen hızlıca. Daha sonra da bitirmiş olduğum motifin ölçülerini hemen sizinle paylaşacağım. Üzerine ipimi aldım. Önce bir tane normal ikili trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Bir alt sıradaki trabzanımın tam ortasına batıyorum. İkinci trabzanıma 1 ve 3'e değil, ikincisine ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi hazırlıyoruz. Modelimizin büyüklüğü de bakın gayet de net gözüküyor. Tam tığ işi bir ajur modeli olmuş oldu. Dediğim gibi 5 sıralı yaparsanız koton iplerle farklı bir motif olarak da sizinle beraber olacaktır. Çok güzel projeler yapabilirsiniz. 29 santim genişliğine kadar geldik. Bakın şöyle elinizle düzelttiğiniz zaman zaten motif kendini açıyor. Çünkü bir alt sıraya battığımız için hafif böyle bir toparlar. Yanlardan böyle biraz bombeli gibi durur. Ama bu önemli değil. Elimizle yaptığımızı düzeltiyoruz. Diğer uçtan uca da bakın aslında 32 santim. 32 santimlik bir parça elde etmiş olduk. Son sırasıydı bunun. Şimdi bunun mantığını size göstermek istiyorum. Bu aşamadan sonra bunu dikerek devam edeceğiz. 32 santimlik bir parça hazırlıyoruz bu şekilde. Toplamda hemen hızlıca sizin için sayayım. 16 sıralı bir parça elde etmiş olduk bu motifi hazırlamak için. Şimdi arka yüzünü örgümüzün çeviriyoruz bakın. Şöyle sizin için göstereyim. Tam size bakan kısımdaki zarf gibi katlayacağız. Size bakan kısımdaki uç noktayı şu şekilde koyuyoruz. Diğer parçaları da şu şekilde kapatıyoruz. Buradaki parçalarımızı dikmiş olacağız. Motifimizi hazırladık. Bu şekilde kapatıyoruz. Tam uç kenardan şöyle iki kenarı birden dikmiş olacağız. Hemen şimdi bunun dikimine de geçelim. Zarf gibi bakın bu şekilde katladım. Şimdi bundan sonrası zaten artık projemizin sonları olmuş oluyor. Her iki taraftan da başladığımız son sıradaki parça ipimizle ya da artık hangi rengi uygun görürseniz bu şekilde tam şu kenarlara dikeceğiz. Burayı birleştireceğiz. Hemen kendi ipiyle şöyle bir düğüm attım ipimin ucuna. Şu kısımdan başlamak istiyorum bakın. Önce sağ taraftan daha sonra da sol taraftan olarak bu şekilde örgümü dikmiş olacağım. Dilerseniz sık iğne tekniğiyle de birleştirebilirsiniz. Ama dikmek daha hızlı ilerlediği için ve daha hoş durduğu için bu sefer dikmeyi tercih ettim. Şimdi bu köşeden başlayarak tam uç kısmına birleştirip diğer uç kısmını da şuraya getirip sıra sonuna kadar buraya dikmiş olacağım. Pürüzsüz bir şekilde bakın bu uçtan başladım ve bu uçta bitirdim. Artık ipimi keseceğim. Şimdi ön yüzünde bittiği için örgümün arka kısmına iğnemi çıkartıyorum. Burada birkaç defa ipimi sabitliyorum ki daha sonrasında sökülme yapmasın. Hemen hızlıca şöyle sabitleyip ipimi bu şekilde birazcık örgü arasında gezdiriyorum. Şimdi artık kesebiliriz bu kısımda. Aslında bunu normal başka iplerden yaparsanız, makrome ipiyle ya da daha başka sert dokularda yaparsanız bir portföy çanta bile yapabilirsiniz. Örgü örerken başka modelleri bulmak da aslında örerken aklıma gelmiş oluyor. Şimdi bu köşesine sabitlemek amacıyla bir tane buna uygun bir büyüklükte düğme dikmeyi planlıyorum. Hemen buraya bir düğme dikelim hızlıca. Modelimizi bitirdikten sonra tam bu kısma aslında bir düğme dikeceğiz. Ama düğmeyi hem kamufle etmek için hem de geçirdiğimiz kordonu burada sabitlemek için kullanacağız. Düğmeyi dikmeden önce tekrardan istediğiniz bir renkle yapabilirsiniz. Ben kırmızıyla bu son sırasını yaptım diye kırmızıyla devam ediyorum. Kilit zincirimi hazırladım bakın. Tam orta kısma bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Ve başlıyorum zincir çekmeye.
130 adet zincir çekeceğiz. 150 de yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına veya gevşekliğine göre karar verebilirsiniz. Büyük bir zincir çekiyoruz. Bu zinciri ikiye katlayıp tekrardan buraya sabitleyeceğiz ve burada bunu bitireceğiz. Daha sonrasında düğmemizi dikeceğiz. Birazdan size nasıl durduğunu göstereceğim. 130 adet zincirimizi hızlıca çekelim ve tekrardan gelelim. Uzunca bir zincirimizi bakın çektik ve geldik. Bu zincirin ucunu şöyle ikiye katlıyorum ve ilk battığım yere tam köşe noktasına tekrardan batıyorum. Buraya sabitledim. Daha sonrasında ipimizi keserek arka tarafına gizleyebiliriz. Bu şekilde ipimi uzattım ve kesiyorum. Artık bu kırmızı ipimizle işimiz bitti. Şimdi bu iki ipin ucunu, kısa kalan kenarlarımızı buraya sabitleyebiliriz. İpimizin kısa kenarlarını sabitledikten sonra bakın uç noktası tam olarak nereye geliyor? Onu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde tam şu üçgen 2 artırma köşemiz vardı. Bu üçgen 2 artırma köşesine hemen bu düğmeyi de buraya dikiyorum. Modelimizi bitirdik. Şöyle hemen uzunca bir ip yaptık ki nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bakın şöyle açtım. Nasıl duracağını göstermek amacıyla hemen örgü kitap kılıfımızı şöyle kitabımızı koyuyoruz. Daha yeni olduğu için tabii ki de birazcık örgüyü açtırmamız gerekiyor. Bu şekilde hemen koyuyorum ve bu uçta kalan ipimizi doluyorum ve düğmemize geçirdik. Bakın şöyle çok tatlı, sevimli bir kitap kılıfımız olmuş oldu. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki projemiz ne olsun? Aşağı yorumlara onu da yazarsanız bir sonraki projemizi de hep beraber burada yapmış oluruz. Şimdiden teşekkürler.